Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Bu videomda sizlere mozaik teknik kullanarak yapmış olduğum bu güzel motif çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Arkası bu şekilde, ön kısmı ise bu şekilde arkadaşlarım. Parça parça yaparak çantalardan kırlentlere, kendinize hırkalara, battaniyelere varana kadar dilediğiniz her türlü örgüde rahatlıkla kullanabileceğiniz, yapımı da çok zor olmayan bir çalışma, bir model arkadaşlarım bu. Evet, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Umarım seversiniz arkadaşlarım. Şimdi hemen modelimin yapımına geçmek istiyorum. Anlatımına, tanıtımına. Şöyle Alize Artisan isimli ince bir ip, siyah ve kırmızı olanını kullanarak yaptım arkadaşlarım. Kullandığım tığım ise 2,5 milim oldu bu modeli yaparken. Şimdi biraz daha büyük olsun ve biraz daha böyle şey olması için şöyle Alize Cotton Gold'un ipleriyle sizlere anlatmak istiyorum. Kullanacağım tığım ise 3 milim olacak arkadaşlarım. Bakalım bununla nasıl duracak. Bu siyah olan yerlerini hangi renk istiyorsak o rengimizi alarak başlıyoruz. Öncelikle şöyle bir halka yapıyorum. İçine giriş yapıyorum ve buraya arkadaşlarım şöyle tutunuyorum. Bir tane zincir çektikten sonra bir tane sık iğne yapıyorum buraya. Çok fazla sıkı yapmayın arkadaşlarım. 1-2 zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine bir daha giriyorum. Bu işlemi 4 defa tekrarlayacağım. 1-2 4 köşe olduğu için. İkinci köşemizi yaptık. 2 zincir çektik. 3 1 2 4'ü bu şekilde yapıyoruz. Şöyle tutundum, çekiyorum iyice ve sıkılaştırdım gördüğünüz gibi. Ve burada arkadaşlarım, buradan giriş yapıyorum. Şu şekilde giriş yaptım, çekiyorum ve diğer ipimi alıyorum hemen. Diğer ipimi alırken arkadaşlarım şöyle tutunalım. Önce. Daha sonra bunu çıkarttım. Bakın şu iki zincirin ikincisinden hemen giriş yapıyorum, yani yanından. Ve buradan alarak bunu çekiyorum. Şöyle bununla bunu birleştirebiliriz. Şimdi dursun. Şöyle bir tane zincir çektim. Hemen aynı yuvanın içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Sonra yana geçiyorum arkadaşlar. Bu ipimiz kırmızı, diğer ipimiz burada duruyor. Şöyle toparlıyorum ve yanındaki yerden şu şekilde V olan kısmın arka kısmından alarak giriş yapıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Bu kenarda çektiğimiz 2 tane zincirimiz var, bakın. Hemen ilkinden şu şekilde alıyorum. Bu iplerimi de aradan götürüyorum. Bu arada şöyle 3 tane sık iğne yapmış oluyorum. Biri köşelerde oluyor, bir tane ortaya. 1-2 zincir çektim. Diğer zincirimin üzerinden giriş yapacağım şimdi. Şöyle hemen yanında bakın. Oradan giriş yaptım ve birinci sık iğnemi yapıyorum. Sonra ikinciye devam ediyorum. Sonra diğer köşeme geçtim ve zincirimin üzerinden bir tane sık iğnemi yaptım. 2 tane gevşek zincir çekiyorum. Tekrar diğer zincirimin üzerinden giriş yapıyorum. Ve ortadaki sık iğnemin üzerinden alıyorum. Diğer zincirime geçtim. 1-2 tekrar zincir çektim. Ve bu şekilde 4 bir kenarını tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bu ipimi ile şöyle 1-2 zincir çektim gevşek bir şekilde ve arka kısmından şöyle giriş yapıyorum. Çekiyorum. Diğer renk ipimi alıyorum hemen. Bu şekilde
Bunu sıkılaştırdım. Bunu çıkarttım. Oradan takıyorum ve aradan geçirdim arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum ve buradan bir tane daha buraya sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra arada bakın 3 tane yerim var. 3 tane şöyle sık iğne yapıyorum ama bunların üzerlerinden alarak yapıyorum arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi. Ve olan kısımların arka taraflarından giriş yaparak alıyoruz. Sonra zincirimize geldik. 2 tane zincir çekiyoruz ve buradan devam ediyorum. 5 taneye çıkmış oluyor köşelerle birlikte. 2 3 4 ve 5. Şimdi yine 2 tane zincir çektim gevşek bir şekilde ve diğer tarafa geçiyorum. Son olan yerden de giriş yaptım. Yine 2 zincir çekiyorum. Arka tarafından giriş yapıyorum. Şöyle bağlıyorum buraya ve diğer ipimi aldım. Bunu çektim biraz. Buradan giriş yapıyorum. Şu şekilde çektim. Bir tane zincir çekip yine bunun içine bir tane sık iğnemi yapıyorum önce. Şimdi arkadaşlarım üzerine alıyorum. Bakın şu altta 2 tanenin zincirimizin bir tarafını sık iğne yapmıştık. Diğer tarafından bu şekilde giriş yapıyorum. Ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum önce. Daha sonra hemen bakın 3 tane yerimiz var. Şöyle göstereyim. 3 tane olan yerimize sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3. Sonra üzerine alıyorum yine. Bakın şu alttaki yerden giriş yapıyorum. Ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincirimin üzerine geldiğimde yine aynı şekilde köşeler hiç değişmiyor arkadaşlarım. Hep aynı şekilde devam ediyor. 1 2 zincir çektim. Tekrar buradan giriş yapıyorum ve buraya bir tane sık iğnemi yaptım. Üzerine alıyorum. 2 zincirimin diğerinden giriş yapıyorum orta köşe kısmından ve bu şekilde ikili trabzanımı yapıyorum. 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 ve 3. Sonra yine aynı şekilde diğer köşeleri de yapıyoruz. Diğer rengime geçtim. Sık iğnemi yapıyorum kenardaki. Sonra arkadaşlarım şöyle hemen yanındaki yere bakın. Bir önceki sırada yapmış olduğumuz buradan giriş yaptım. Buraya bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra hemen yanındaki yere de yani 2 tane sık iğne yapmış oluyorum buraya. Sonra üzerine bir alıyorum ve alta gidip bakın bu kırmızının birincisinden giriş yapıp bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, sonra tekrar bir ikili trabzan daha yapıyorum buraya. Sonra
hemen bakın gözüküyor zaten. Şuralardan giriş yaparak sık iğnelerimizi yapıyoruz. 2 3 tane, biri de köşede zaten. 1 2 zincir çektim. Tekrar 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Sonra üzerine alıp aradaki boşluğa az önce yaptığımız gibi bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, sonra tekrar bir ikili trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 tane yine sık iğnemi yaptım. Sonra 1 2 zincir çektim. 3 tane sık iğne ile devam edip diğerlerini de aynı şekilde tamamlıyoruz. Hemen diğer rengime geçiyorum arkadaşlarım şöyle. Bir tane sık iğnemi yaptıktan sonra hemen alta iniyorum ve az önce bir tarafını yaptığımız zincirimizin içerisinden giriş yapıyoruz. Bir, hemen yanındaki yerden şu şekilde, bakın şu sık iğnemin üzerindeki yerden aldım, ikinciyi yaptım ve hemen yanındaki yerden de alıyorum. Üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. Bu üçünün üzerine sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3. Daha sonra üzerine alıp yine 3 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 1 2 3. Sonra buraya giriş yapıp köşedeki yerimi yapıyorum. Bir tane sık iğne, 1 2 zincir çekiyorum gevşek bir şekilde. Diğer sık iğnemi yapıyorum. Sonra 3 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Yine buraya da 3 tane sık iğne ile devam ediyoruz. Bu hiç değişmiyor arkadaşlar, bu orta kısmı.
Diğer renk ipime geçtim gördüğünüz gibi. Şimdi burada bir tane köşeye yaptım. Buradan devam ediyorum arkadaşlar. Bunların üzerine şöyle sık iğne yaparak arka taraflarından alarak devam ettim. Yine ortaya aynı şekilde bir tane ikili trabzan, bir sık iğne, bir tane daha ikili trabzan yapıyorum ve yine devam ediyorum. Bu şekilde 1 2 3 4 köşedekiyle birlikte 5 tane sık iğne ile devam ettim. Sonra 1 2 zincir çektim. 5 tane sık iğne yapıyorum tekrardan. Üzerine alıp ortadaki yerimizi yapıyoruz. Sonra yine 5 tane sık iğne ile devam ediyoruz. Diğer kenarları da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Yine bir tane zincir çekerek bir tane sık iğnemi yaptım. Sonra üzerine alıyorum. Buraya 5 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 3 düz 1'di, 3 oldu. Şimdi 5'e çıkartacağız arkadaşlar sayımızı. 1 2 3 4 ve 5 tane ikili trabzandan sonra yine 3 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 ve 3. Daha sonra 5 tane yine ikili trabzan ile devam ediyoruz. Yine köşede bir tane sık iğne, 1 2 gevşek zincir, sonra tekrar bir sık iğne ve 5 tane ikili trabzan ile devam ediyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Yine 3 tane sık iğne, 5 tane ikili trabzan, ve diğer kenarları da aynı şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi buraya 5 tane yaptıktan sonra yine geliyorum. Zincirimin içerisine aldım. 2 zincir çektim ve burayla da birleştiriyorum. Sonra ilk zincirimin içerisine geri giriyorum. Bir sıra daha aynı şekilde devam ediyorum.
7 tane sık iğne ile gelmiş oldum arkadaşlarım. Şimdi 2 tane zincir çekip 7 tane sık iğne ile devam ediyorum. Evet, bu şekilde diğer iki kenarda yapalım. Evet, sona geldim bakın. Yine 2 zincirimi çekiyorum ve diğer ipimi geçiyorum. Bir zincirimi çektikten sonra hemen içerisine yine bir tane sık iğnemi yapıyorum ve üzerine alıp az önce 5 olan yeri sayısını 7'ye çıkartıyorum arkadaşlar. Şöyle aldım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yine ortaya 3 tane, buraya 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Yine 7 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra zincirimin üzerinden giriş yapıp bir tane sık iğne, 2 zincir, tekrar diğer sık iğnemi yapıyorum ve yine 7 tane ikili trabzan ile devam edip diğer tarafları da aynı buradaki gibi tamamlıyoruz arkadaşlar. Yine sona geldim. Aynı şekilde bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Yine 2 zincirimi çektim ve diğer taraf ile bağlıyorum. Birinci sık iğnemi yaptım. Sonra devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9.
9 tane sık iğne yapıyoruz. Sonra üzerine alıp ortadaki yerimizi yapalım. Daha sonra 9 tane sık iğne ile devam ediyorum yine. İki zincirimi çektim. Diğer tarafa doğru devam ediyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlarım. Bu şekilde diğer iki kenarda yapalım. Evet, şu şekilde bir görüntü elde ettik. Şimdi bir tane sık iğnemden sonra üzerine alıyorum ve hemen buradan giriş yapıyorum. 7 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 1 şöyle 2 3 4 5 6 ve 7. Evet, burada sonda arkadaşlarım 2 tanesini bırakıyorum. Sık iğne ile geçiyorum üzerinden. 1 2, ortadaki üçlüyü de, yani 7 tane sık iğne yapacağız buraya. 2 3 yaptık. 4 5 6 7. Şimdi üzerine alıp ikisini atlayıp buradan başlıyorum. Yine 7 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet, 7 tane bunu yaptıktan sonra yine köşeye aynı şekilde devam ettiriyorum. Bir tane sık iğne, 2 zincir, tekrar bir sık iğne daha yapıyorum. Yine 7 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Yine 2 tane kaldı, bakın. 7 tane sık iğne ile devam ediyorum. Sonra 7 tane ikili trabzan, ikisini atlayıp buradan başlıyoruz. Evet, bakın bu şekilde diğer taraflarını da tamamlayalım.
Evet arkadaşlarım, diğer rengimize geçtik. Şimdi birinci sık iğnemi yaptıktan sonra üzerine alıyorum ve bu alttaki kırmızı yerden giriş yapıp buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada artık burası düz bir şekilde devam ederken, bakın şöyle göstereyim yakından, şuraya geldik. Burası düz devam ederken buradan tekrar yeni bu rengimiz ile yer açacağız arkadaşlar. Evet, şimdi bir tane ikili trabzandan sonra bu 7 tane olan ikili trabzanlarımın üzerine sık iğne ile geçiyorum. Yedi tane yapsam. Şimdi bu bıraktığımız boşluğa üzerine alıyorum. Buradan bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tekrar üzerine alıp ortada devam eden yerimizi de üzerine aynı şekilde devam ediyoruz. Yani bir kutucuğu 3 kutucuk haline getirmiş oluyoruz arkadaşlar. Yine 7 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7, sonuncuyu üzerine aldım. Bakın bu iki tane zincirim vardı. Onun ön tarafındaki yerden aldım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincirimin üzerinden köşeye yapıyorum. Aynı şekilde iki gevşek zincir çektim. Tekrar diğerini yapıyorum sık iğnemi. Sonra üzerine alıp diğer zincirimin içerisinden giriş yapıyorum. Ve buraya iki tane bu şekilde ikili trabzan yapmış oldum. Yine 7 tane sık iğne ile devam ediyorum. Sonra ortadaki bu yerimi 3'e çıkarıyorum, kutucuk sayısını. Ve yine 7 sık iğne yapıyorum. Bir tane ikili trabzan bu tarafa, bir sık iğne, iki zincir, tekrar aynı şekilde devam ediyoruz. Bir sık iğne, bir ikili trabzan, 7 tane sık iğne ile ve bu şekilde bir görüntü elde edeceğiz. Diğer tarafları da tamamlayalım arkadaşlar. Evet, şimdi diğer rengime geçtim. Bakın görüntümüz bu şekle geldi. Bu rengimle arkadaşlarım yine bir tane sık iğnemi yapıyorum önce buraya. Sonra yanındaki bu yerin üzerine hemen bakın şöyle giriş yaptım. 2 ve 3. 3 tane sık iğne yaparak geldim. Sonra üzerine alıp 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5. Evet, şimdi buranın üzerine buraya 2 geçecek kadar sık iğneler ile devam ediyorum. 11 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. Evet, 11 tane sık iğne ile geldim. Üzerine alıyorum. Yine bu tarafa da 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5.
Yine 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. Şöyle birisi ikili trabzanımızın üzeri bir, hemen yanındaki bir önceki sıranın sık iğnesinin üzerine, sonra da zincirimizin içerisine 3 tane sık iğne yapmış oluyoruz. 1 2 zincir, tekrar 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3, sonra 5 tane ikili trabzan ile devam edip 11 tane sık iğne ile devam ediyorum. Sonra yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve 3 tane sık iğne. Ve diğer kenarları da aynı işlemleri uyguluyoruz arkadaşlarım. Şu görüntüyü elde edeceğiz. Şimdi diğer rengime geçtim. Bir tane sık iğnemi yaptım. Üzerine alıyorum. Aşağıya inip buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Sonra bakın tam ortadakinin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra üzerine alıp diğerini üzerine de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde burayı da bu şekilde devam ettireceğiz arkadaşlar. Şimdi 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5. Şimdi bu ortaya yine aynı şekilde bir ikili trabzan, bir sık iğne ile devam ediyoruz. Sonra yine 5 tane sık iğne, 1 2 3 4 ve 5. Sonra yine arkadaşlar üzerine aldım. Bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne. Sonra tekrar üzerine alıp zincirimin içerisinden giriş yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeyi devam ettiriyorum. 2 zincir çektim. Diğer tarafa geçiyorum. Şöyle sık iğnemi yaptım. İkili trabzanımı yapıyorum. Ve diğer tarafı da aynı burada yaptığımız işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, bakın görüntümüz bu şekilde geldi. Şimdi buradaki 5 olan ikili trabzan sayımızı 3'e düşüreceğiz. Birinci sık iğnemi yaptım. Hemen devam ediyorum sık iğne ile. 4-5 tane sık iğne yapıyorum ilk etapta. Sonra üzerine alıp 3 tane buraya 1 2 ve 3 tane ikili trabzan yaptım. Ve buradaki sayımızda başlayarak buradan buraya kadar arkadaşlarım, 2 tanesine geçene kadar sık iğneler ile devam ediyorum.
Toplamda 15 tane sık iğne ile geldik. Şimdi 3 tane yine buraya ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Şöyle 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4, bir de köşedeki yerim 5. 2 zincir çektim. Tekrar 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. Üç tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bakın şu arada yaptığımız işlemin aynısını diğer taraflara da uyguluyoruz. Ve bir diğer sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Diğer rengime geçtim arkadaşlarım. Şimdi bir tane sık iğnemden sonra yine aynı şekilde aşağıdan giriş yapıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, tekrar bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle oldu bakın. Şimdi buraya 3 tane sık iğne, 2 ve 3, sonra üzerine alıp buradan başlayarak bir ikili trabzan, bir tane sık iğne şeklinde devam ediyorum. Ve 3 tane sık iğnemizi yaptık. Yine bu köşeyi de birlikte yapalım. Aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar.
Evet, bakın şu görüntüyü elde edeceğiz. Diğerlerini de aynı şekilde çevirelim. Evet, şimdi arkadaşlarım bakın, birinci sık iğnemi yaptım. Sık iğneleri ile geliyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7'ye çıktı sayımız bakın. Şimdi bir tane sadece buraya ikili trabzan yapıyorum. Bu aranın hepsini arkadaşlarım bunun üzerine gelene kadar sık iğne ile devam ediyorum. Buraya geldiğimde sonuncunun üzerine de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine 7 tane sık iğne ile devam ediyorum. Yine aynı işlemi diğer taraflara da uyguluyorum. Şu şekilde bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi diğer kenarlarımızı da aynı şekilde yapalım. Evet arkadaşlarım, bakın bu kısmı da bu şekilde tamamladık. Şimdi son sıra olarak burası aynı zamanda ekleme sıramız. Artık diğer ipimizi kesebiliriz. Yalnız ben şunu söylemek istiyorum. Ben bir sıra daha bunun üzerine gitmiştim. Ekleme yapacağınız için birbirine ekleyince de farklı görüntüler ortaya çıkacağı için böyle bu son sırayı yapmayın derim arkadaşlar. Bakın şöyle yakından göstereyim size. Yani şu fazla olan yeri yapmadan direkt şimdi yapacağımız şekilde tamamlayıp birbirine ekleyebilirsiniz aynı zamanda. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Çünkü daha güzel görünecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu kenardaki birleşim yeri eğer burası olursa birbirinden bağımsız gibi olur. Ama birbirine ekli olursa şuralardan bakın aynı desenin buraya da gelmişlerini düşünün. Daha güzel bir görüntü olacaktır diye düşünüyorum. Evet, şimdi son sıramızda bir tane zincir çektim. Buradan giriş yapıyorum. Yine sık iğnemi yapıyorum. Sonra yine aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi arkadaşlar alttan alıyorum. Şöyle bir tane ikili trabzan, bir sık iğne şeklinde yapıyorum bu sırayı. Bakın böyle devam ediyoruz ve motifimizin yapımını tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Bu sırada aynı zamanda birleştirme sıramız oluyor. Birleştirme işlemleri de diğer yaptığım motif çalışmalarından bakabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde birleştirme yapabilirsiniz. İğne ya da tığ fark etmiyor arkadaşlar. Şöyle alalım.
Ve böylelikle motifimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Şöyle göstereyim sizlere. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü modellerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.